Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok sevilen barbunya pilaki tarifi paylaşacağım. 500 gram barbunyayı bir gece önceden üzerini geçecek kadar su ile ıslatalım. Suyu çekmiş ve şişmiş barbunyayı güzelce yıkayıp suyunu da süzelim. Barbunyaları düdüklü tencereye alalım ve üzerini geçecek kadar su ilave ederek 20 dakika pişirelim. Barbunyalar tam kıvamında piştiler. Tenceremize yarım su bardağı zeytinyağını alarak üzerine bir orta boyda doğranmış kuru soğanı ilave edip kavurmaya başlayalım. Soğanlar yumuşayıp hafif pembeleşene kadar kavurmaya devam edelim. İki adet minik minik doğranmış havucu da ilave ederek soğanla birlikte kavurmaya devam edelim. Havuç barbunya pilakiye çok güzel bir lezzet katacak arkadaşlar. 2 diş de sarımsak ilave ederek soğan ve havuçla birlikte kavurmaya devam edelim. 2 adet orta boyda patatesi de minik minik doğrayarak tenceremize ilave edelim. Patatesi de diğer sebzelerimizle birlikte kavuralım. Bir yemek kaşığı da salça ilave edeceğim arkadaşlar. Yemeğin renginin biraz kırmızı olmasını istediğim için. Tabi salçayı isteğe bağlı olarak koymayabilirsiniz de. Ama ben çok yakıştırdığımdan yemeğin tadı ve renginin de daha güzel olması açısından koymayı tercih ediyorum. Bu arada ben karışık salça kullanıyorum. Eğer siz ayrı ayrı kullanıyorsanız biraz domates salçası, biraz da biber salçası olacak şekilde ilave edebilirsiniz. Salçayı da diğer sebzelerle birlikte kavurduktan sonra şimdi üzerine sebzelerin üzerine geçecek miktarda kaynar sıcak su ilave edelim. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ettiğimiz tenceremizin ağzını kapatarak sebzelerin pişmesini sağlayalım. Evet, sebzelerim güzelce pişti. Yemeğin yağı, rengi, tadı, tuzu oldukça iyi. Şimdi barbunyalarımızı ilave edebiliriz. Önceden haşlayıp suyunu da süzdüğümüz barbunyalarımızı tencereye ilave edelim. Barbunyayı diğer sebzelerimizle birlikte şöyle güzelce bir karıştıralım ve bir 5 dakika kadar daha pişirdikten sonra tencerenin altını kapatarak soğumaya bırakalım. Barbunya pilakinin biraz daha sulu olmasını istiyorsanız çok az miktarda kaynar sıcak su ilave edebilirsiniz. Ama benim için yemeğin kıvamı bu şekilde oldukça güzel oldu. Zeytinyağlı barbunya pilakinin yağı, tadı, tuzu, rengi çok güzel oldu arkadaşlar. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Sağlık açısından da çok faydalı olan barbunya pilaki tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ben yemeğin üzerini limon ve maydanozla süslemeyi tercih ettim. Tabi dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz.
Çok sevilen zeytinyağlı barbunya pilaki tarifini hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımın devamının gelmesi için lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayalım. Sağlık açısından çok faydalı, bol protein ve vitamin deposu barbunya pilaki tarifimi deneyeceklere şimdiden afiyet şifa olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.